Carlos Gardel'in tangoya kazandırdığı en önemli şey, tango söylemeye başlamadan önce, tango çok daha böyle kirli, çok daha böyle küfürlü, böyle argo sözlere sahip bir müzik. Aynı zamanda çok fazla sözlü bir müzik de değil. Kendisi tabii yakışıklı, jilet gibi bir beyefendi. Tangoda ilk defa romantik sözler ortaya çıkıyor onunla beraber. Çünkü o zamana kadar tangoda çok fazla romantik sözler yok. Dediğim gibi böyle argo, pis şeyler var. Ya da çok fazla kadın erkek ilişkilerine dayanmıyor aslında sözler. Aynen. Ve ilk onunla beraber bu şekilde kadın erkek ilişkisine yoğunlaşılmış oluyor. Aynen O öyle. yüzden büyük bir devrim aslında. Belki şu an tango yapıyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi de. Ya şu yüzden önemli. Halk benimsemiyor tangoyu çıktığı zamanlar. Halk türküsü gibi aslında o zamanlar. Böyle ufak bir kesimin benimsediği bir türkü gibi. Bu arada aslında şarkı söylemeye de halk müziği söyleyerek başlıyor. Direkt tango söylemeye başlayarak popüler olmuyor. Evet. Önce daha halk müziği şeklinde, sonradan tangoya geçiyor. Sonra tabii tangoya bakıyor. Tangoda Gelecek biraz var. fırsat Altın var. çağa Evet. yaklaşıyor. Aynen öyle. Ve işte 10'lu yıllarda, 1910'lu yılların ortalarında tango söylemeye başlıyor ve kendisi aynı zamanda aktör olduğu için müziğini filmlerde söylüyor. Tıpkı Türkiye'deki Yeşilçam'da olduğu gibi, hatırlarsınız. Yani Yeşilçam'da şarkılar insanlarla buluşurdu. Çünkü o zamanlar tabii böyle platformlar yok. İşte CD'ler veya videolar. Yani şarkılar kendini duyurmak için filmlerde ortaya çıkıyor. Tıpkı aynı mantıkla filmlerde şarkı söylemeye başlıyor Carlos Gardel. Latin Amerika'nın ilk süperstarı olarak da biliniyor kendisi. Bu ilk Yapalım. başta beni mesela çok aslında etkilemiyor. Çok ünlü olmuş, işte süperstar tango söylüyor. Ama sonra şöyle düşündüm. Mesela günümüzde ya da diyelim 2000'lerde düşünsene Brad Pitt gibi birinin çıkıp mesela tango söylemesi. Yani onun gibi bir şey aslında, çok ünlü birinin tango söylemesi ve şu an mesela öyle biri olsa aslında ne kadar daha popüler olurdu. Tabii o zamanın popüler müziği de tango. Yani şu an aslında belki rap söylemekle aynı şey. Aynen, O şekilde aynen. gelişmesi de normal yani. Aynen. Yani o zamanlar Evet. tango o zamanın rapi gibi. Yani şu an pop rap neyse o zamanın Evet. tangosu o. Dolayısıyla şu anla kıyaslamak çok doğru olmaz. Aslında yapabileceğiniz en kolay şey Google'a Carlos Gardel yazıp Wikipedia sayfasına bakmak. Ama Türkçe versiyonuna bakmayın çünkü Türkçe versiyonunda çok kısa şeyler yazılı. İngilizce versiyonu çok daha iyi. Hatta İspanyolca versiyonuna bakın, çok daha uzun, çok daha geniş oluyor. Burada şundan bahsediyor tabii, doğum ismi bu. Charles Romuald Gardes, Fransızca. Sonra Charles tabii İspanyolca Carlos oluyor. Gardes de sonra oluyor. İspanyolca Gardel oluyor aslında. Yay burcuymuş bu arada hocam. Oo hocam. Böyle özgürlük, Baksana seyahat çok etmeyi seven biri. çok erken yaşta vefat Evet, ediyor çok ya. erken. Yani belki de yani şöhretinin doruğunda kesinlikle o zaman vefat ediyor. Hatta trajiktir. Buenos Aires'e dönüş yolunda, yani çok sevdiği Buenos Aires'ine dönmek üzereyken vefat ediyor deniyor. Ölümü de şu şekilde oluyor. 1935 24 Haziran. Bir uçak kazasında. Uçak tabii bir yolcu uçağı değil. Çok daha ufak. Kendisini ve müzisyen arkadaşlarını ve diğer dostlarını taşıyan ufak bir uçak bu. Planör denir ya. Onlardan biri aslında Kolombiya'da Medellin'de kalkarken, yanılmıyorsam, uçak maalesef yere çakılıyor ve içindekilerin hepsi vefat ediyor. Tabii bu ölüm çok şok etkisi yaratıyor halk nezdinde. Ve burada görebilirsiniz şu an fotoğrafı. Bu fotoğraf Carlos Gardel'in Buenos Aires'e, Florida Caddesi'nde. aynen Florida Caddesi'nde Wow. taşınırken, yani Buenos bütün bu Aires'in kalabalık, en ünlü, en büyük caddesinde. En merkez caddesi. Ana aynen cadde öyle. yani. Florida Caddesi çok meşhurdur orada çünkü. Orada YouTube'da bunun videosu var hocam, yazarsak. Evet. Bakalım hemen. Carlos Gardel. Ne diyelim? Florida. Carlos Carlos Funer diye. Naaşı çok uzun süre gezdiriliyor. Bakın burada onun da videosu söylüyor. vardı. Tüm Latin Amerika yasa boğuluyor tabii. Önce New York'a aktarılıyor cenazesi. Oradan Rio de Janeiro'ya aktarılıyor. Oradan Montevideo'ya. Oradan da en son Buenos Aires'e geliyor. Ve Hocam bu iyi ezberlemişsin. yazıyor burada işte. Ya pardon. Pardon, sonra videoya bakıyordum. Yani bütün bu süreç bir yıl sürüyor. Bir de o zamanın teknolojisiyle bu nakiller biraz daha zor aslında. Evet. Carlos Gardel'in kabri Chacarita mezarlığında. Buenos Göstersene Aires'te. fotoğraflarımızı. Tabii biz buraya gittik. Yani Buenos Aires'e gittiğimizde. Ve aynen buradaki gibi kendi boyundaymış bu anıt. Ve elinde sürekli bir sigarası olurmuş ki biz gittiğimizde de vardı. Puro aslında. Ve şarkı söylerken elinde olurmuş. Öyle söyleniyor. Bu arada burada asılı şeylerde genelde insanların Carlos Gardel için yazdıkları şeyler Evet. var. Bazıları ünlü isimler ya da işte yakın Evet. arkadaşları. Hepsinin üzerinde böyle çok duygusal, tatlı şeyler Bu yazıyor. plaketler hepsi, her biri
İşte ölümsüz eserlerin için teşekkür ederiz Gardel Tango tarzı. için teşekkür ederiz Aynen. gibi. Orada bir anı defteri de var. Kalem var. Gidip orada bir şeyler Aynen, yazabiliyorsunuz. biz de Hatta biz de yazdık. yazmıştık. Buradan şu fotoğrafı buluyorum. Hocam senin Şimdi hesabında. şöyle şurada gördüğünüz kapı da naaşın bulunduğu odaya gidiyor. Biz içeri girmedik. Girilmemesi gerekiyor Bence herhalde diye girilmiyordu. düşündük. Açıktı kapı ama. Yani kapı açıktı sadece. Böyle başımızı uzattık. Merdiven aşağı iniyor ve orada da kabri Fotoğrafı var. göstereyim. Oo cam fotoğraf. Ben burada Göstereceğim ama. bakayım şöyle. Hocam çiçek bırakıyor. Sonra defteri de yazdık. Tango için teşekkür ederim. Bakın. Hocam suratını gizle. Suratını gizle. İzleyemiyorum. Bakın ben burada şey yapıyorum. Karanfil bırakıyorum. Buenos Aires'e gidecek olursanız bu mezarlığa mutlaka gitmelisiniz. Chacarita. Neden? Çünkü aslında bütün tango dans ettiğimiz, büyük sevdiğimiz sanatçıların hepsinin kabri burada. Aynen Bunun öyle. içinde Di Sarli var, Pugliese var, Troilo var, D'Arienzo var, Julio De Caro var. Devam edecek olursak Carlos Gardel'le. Carlos Gardel'in doğduğu şehir olan Toulouse'da da bir anıtı varmış. Yine kendi boyunda. Avucunda dans eden bir çift tutuyor. Aa, çok tatlı. Diğer elinde de her zaman taktığı fötr şapkası var. Zamansız aramızdan ayrılmış olması ve tangoyu bu derece değiştirmesi aslında onu efsaneleştiriyor. Tabii ki tango müziği için çok efsanevi, çok büyük isimler var. Ama onlardan ilki kesinlikle Carlos Gardel şu an. Onu net olarak söyleyebiliriz.